Tekrar bitiş kısmına geldik. Bu şekilde burayı ikili trabzan olarak geçtik. Başta 8 tane ilmeği ilmeğin içinden geçirmiştik. 3 tane de çakma sık iğne yapmıştık. Şimdi burada 3 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Üç tane çakma sık iğne yaptıktan sonra geriye kalan 8 taneyi de ilmeği ilmeğin içinden geçirerek bu işlemimizi de tamamlıyoruz. Başlangıç kısmını sık iğne de yapabilirsiniz. İlla bu. Bende bir alışkanlık oldu gibi hemen o şekilde başladım. Evet. Bunu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakın şu alt kısımları bu şekilde olacak şekilde. Şimdi buna kapağını geçireceğiz. Kapağını geçirirken çantamızın arka kısmı olacak kısmı çeviriyoruz. Şu kısmı, ip kısmını kapatacak kadar kaç motif kapatırsa. 3 tam motif, yarım da diğerleri gibi. Bunu buraya evet. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra ağzını kapatacak şekilde buraya düğmemizi dikeceğiz. Çantamızın kapak kısmını yapıyoruz. Üç zincir çekiyoruz ve oluşturduğumuz sihirli halkaya 10 adet ikili trabzan yapıyoruz. İlk noktaya sabitliyoruz. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz.
ve her bir deliğe ikişer adet ikili trabzan yapıyoruz. Üç zincirle yukarı çıkıyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz ve her bir ikili trabzanın başına batarak 20 adet kutucuk yapıyoruz. Aralarda bir zincir çekerek. Bu işlemi sonuna kadar yapıyoruz. ...20 adet kutucuk oluştu. Şimdi ilmeği ilmeğin içinden geçirerek ilk kutucuğa geliyoruz ve burada 3 zincir çekiyoruz ve her kutucuğa 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Her bir kutucuğa 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Üç zincirle tekrar yukarı çıkıyoruz. Şimdi bu sırada bir adet ikili trabzan, bir de yanında aynı deliğe 2 kere batarak 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Yani
2-1 2-1 şeklinde oluşan trabzanların başlarına batıyoruz. Bir tane, diğerine aynı deliğe 2 tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sırayı da tamamladıktan sonra şimdi bir sıra hiç artış yapmadan ikili trabzan yapacağız. Bütün yuvarlak boyunca bir adet ikili trabzan yapıyoruz.